Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımız Köpek Koleji'nde özellikle köpek dolaştırırken başka birinin köpeğiyle karşılaştığınızda köpeğinizi nasıl kontrol etmeniz gerekli olduğu ve neler yapmanız gerekli olduğu konusunda bilgiler vereceğim. En büyük problemlerden bir tanesi, insanların da genellikle yanlış kurguladığı kafasında bir şey, köpek sahiplerinin. Yolda köpeğinizi gezdirirken başka birinin gezdirdiği köpekle karşılaştığınızda vücut dilinizin değişmesi ve buna bağlı olarak uyumsuzluk problemlerinin yaşanması. Birinci kural, herkesin köpeğinin özellikle kayışta gezinti esnasında itaat algısının yüksek olması ve odaklanmasının, yani sahibe, yöneticiye odaklanmasının yüksek olması çok önemli bir nokta. Çünkü hep karşılaştığımız bir şey, yolda iki köpek birbirine karşılıklı geçiş yaparken birbirlerine havlamaları, birbirlerine doğru yönelimleri, bu sırada hayvan sahiplerinin zorlanması, havlamalar, kavgalar falan. Bu tip şeylerle karşılaşmamak hedefli. Her köpek sahibinin optimalde köpeğinin kendisine odaklı olması gerekiyor. Bunun için tabii ki köpekle baş başa çalışmalar yapmak, itaat çalışmaları yapmak çok önemli. Ama bunun haricinde neler yapmak önemli? Örneğin İki köpek yan yana geçerse, ki çok karşılaştığımız bir şey, eşseksüel dominasyon dediğimiz, aynı cinsiyetteki köpeklerin birbirine agresyon göstermesi, genellikle de erkek köpekler arasında baskınlık mücadelelerine bağlı oluşabilir. Ama eğer köpekler sahiplerine odaklıysa diğer köpeği görmezden gelebilir. Ama ilk hedef diğer köpeği ve sahibini görmezden gelmeniz. Yapılabilecek hatalardan bir tanesi, geçiş esnasında, şimdi göreceksiniz, dönelim. Geçiş esnasında vücut dilini hiç bozmaması gerekiyor köpeği yöneten kişinin. Böylece karşı tarafa bir sinyal veyahut da kendi köpeğine bir sinyal vermemesi gerekiyor. Gezinti esnasında hızınızı düşürmek, yavaşlamak, hatta durmak gibi bir organizasyon söz konusu olursa köpeğin odaklanmasını arttırmış oluyorsunuz. Bir yapalım. Şimdi köpekler birbirine yaklaşsınlar. Dikkat edin, bir süredir geçiyorlar ve hiçbir sıkıntı yok. Şimdi durun. Köpekler eğer birbirlerine odaklanırlarsa görüyorsunuz. Bakın, yönelim başlıyor ve değişik bir algı içerisine giriyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Devam edelim. Tekrar durun, çok yaklaşmadan. Evet, durulduğu zaman köpekler farklı bir mental algıya geliyor. Çünkü tanıma çabası başlıyor. Bu da özellikle iki anlaşamayacak köpek için kavga sebebi olabilecek bir şey. Ve kafa kafaya karşılaşmak köpeklerde challenge mantığını, yani mücadele mantığını tetikleyebilir. Dolayısıyla bir geçiş söz konusuysa hiçbir şekilde durmamak, yavaşlamamak ve köpeğe sinyal vermemek. Ne gibi sinyaller? Çoğu hayvan sahibinin yaptığı, örneğin köpekle yürüyorsunuz, döndünüz, başka bir köpek gördüğünüzde kayışı kısaltmak. Bu köpeğinize bir sinyal verir. Yani bir tehlike olduğunun sinyali. Aslında hiç reaksiyon vermeyecek bir köpek kayışı kısaltma eylemini gerçekleştirdiğiniz zaman kafasını kaldırıp karşıdakine odaklanabilir veyahut da bir tehlike olduğunu düşünerek ofansif bir algı geliştirebilir. Dolayısıyla da hiç vücut dilinizi bozmadan yanından normal bir vücut diliyle geçmek, kayışı tansiyonlu tutmamak, gergin tutmamak, rahat bir modda olmak çok önemli. Ve tabii ki yine çok karşılaştığımız, köpek karşıdan geliyor, buradan biz gidiyoruz, karşıdaki hemen soruyor, dişi mi erkek mi, tanıştıralım. Niye tanıştıralım? Biz yolda yürürken herkesle tanışıyor muyuz? Herkesin elini sıkıyor muyuz? Şu anda köpeğim kayışta ve caddede yürüyorum. Cadde kenarında yürüyorum. Tanıştırmak bir riskli olabilir. Çünkü köpekler tansiyon altında, iki tarafta kayış altında, tansiyon altında, kafa kafaya mücadele duygusu çok ön planda. Dolayısıyla bir kavgaya sebebiyet verebiliriz. Hiç kavga etmeyecek köpekler bile kavga edebilir. Hadi diyelim ki kavga etmediler ve tanışmak istedi köpekler. Birbirleriyle oynamak istediklerinde kayışlar birbirine dolaşır. Bunun gerginliğinden doğacak olan kazalar yaşanabilir ya da yine hiç kavga etmeyecek köpekler kayışların ya da tasmaların birbirine dolanmasına bağlı olarak kavga edebilirler. Köpeklerin tanışma yerleri her zaman köpek parkları, çevrili alanlar, güvenli alanlar, caddeden uzak noktalar ve kayışsız, serbest olmalı ve karşıdaki köpeğin mutlaka karakterinden emin olmalısınız ve genellikle farklı cinsiyetleri tanıştırmak daha mantıklıdır. Birbirleriyle daha iyi oyun oynarlar, daha toleranslı davranırlar birbirlerine. Yine önemli noktalardan bir tanesi de köpek karşılaştırmalarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle köpeklerin yüz yüze pozisyonda kalmaması, ki mücadele mantığını köpekte uyandırmamak. Örneğin veteriner kliniklerinde, bekleme salonlarında köpeğinizle beklerken mümkün olduğunca köpeğinizi diğer köpekle yüz yüze pozisyonda bırakmamaya çalışmak çok önemli. Sırt sırta oturmak iyi bir fikir diğer köpekle, birincisi. Ve köpek parklarında da dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi hayvan sahibinin verdiği, yani karşı tarafın sahibinin verdiği bilgilere
bilgilere güvenmemek, sadece o bilgilerle hareket etmemek. Çünkü maalesef Türkiye'de birçok hayvan sahibi kendi köpeğinin karakterini tam olarak bilmiyor. En güzeli karşı tarafında vücut dilini okumayı bilmek. Yani köpekleri tanımak, köpek vücut dilini bilmek. Dolayısıyla da köpeğinizi diğer köpeklerle sosyal algı içerisinde oynamasını istiyorsanız köpeğinizin, karşı tarafı iyi ölçüp tartmak, doğru köpekle oynatmak, serbest şekilde kayış tansiyonu olmaksızın ve de güvenli alanlarda, yani trafikten özellikle uzak alanlarda olmasına dikkat etmek gerekiyor. Merhaba arkadaşlar. Daha önce iki köpeğin birbiriyle tanıştırılması, özellikle kayışlı yürüyüş esnasında nasıl karşılaşılacağı, nasıl geçiş yapılacağı konusunda bilgiler vermiştik. Şimdi sınırlı alanlar içerisinde, yani parklarda köpeklerin serbest olarak birbirleriyle oyun oynama ilişkilerinde nasıl kurallar, ne şekilde uygulanması gerekli olduğu konusunda bilgiler vereceğim. Şimdi birinci kural, köpekleri diğer videoda anlattığım gibi kayışlı olarak kesinlikle ve kesinlikle oynatmaya çalışmıyoruz. Çünkü kayış bir tansiyondur. Dolayısıyla hiç kavga etmeyecek köpekler bile bu tansiyonun baskısı altında kavga tetiklenebilir, kavga edebilirler. Dolayısıyla kayışlı olarak köpekleri oynatmaya çalışmıyoruz. Yapmamız gereken şey sınırlı alanlar, güvenli alanlar, nereler? Çevrili olan alanlar, trafikten uzak noktalar, insan kalabalığının olduğu bölgelerden uzak noktaları seçiyoruz ve ilk önce iki köpeği birbiriyle tanıştırmak istiyorsak, şu anda gördüğünüz iki köpek daha önce birbirleriyle tanışmamış köpekler. İlk kural şu: köpeklerin vücut dillerini, kayışlıyken birbirleriyle olan yakınlıklarındaki vücut dillerini kontrol ediyoruz. Bunlar bize bazı sinyaller verecektir. Köpeklerin birbirlerine karşı tavırlarının serbest bıraktığımızda ne olabileceği konusunda ilk önce o vücut dilini gözlemleyeceğiz. Şimdi köpekleri şöyle bir daire içerisinde yürütelim. Hiç komutsuz, rahat bir pozisyonda yürütelim. Evet, vücut dillerini kontrol ediyoruz. Köpekler birbirlerine bakıyorlar ama çevreyle de iletişim içerisindeler. Bu da birbirlerine çok fazla odaklanmadıkları ya da birbirleriyle mücadele riskinin olmadığının bir göstergesi. Biraz yaklaştırıp yan yana geçiş yapalım, paralel. Aha. Evet, vücut dillerine baktığımızda siyah Alman çoban köpeğinin merak ettiğini görüyoruz. Tanışma merakı içerisinde olduğunda. Şimdi şu şekilde yapacağız. Her iki hayvanı da serbest bıraktıktan sonra, kayışlarından çıkardıktan sonra iki köpek sahibinin birbirinden bağımsızca yürümesi gerekiyor. Çünkü özellikle köpek parklarında köpekleri serbest bıraktığımızda aynı noktada durursak köpekler sınırlı alan içerisinde birbirleriyle daha fazla etkileşime gireceklerdir. Bu da gerginliği arttırabilir. O yüzden geniş alanları kullanmak ve köpeklerin yavaş yavaş kademeli birbirleriyle tanışmasını sağlamak çok daha mantıklıdır. Yine önemli kurallardan biri, köpek parklarında köpekler oynarken ya da birbirleriyle etkileşim içerisindeyken asla ve asla ödüllendirme yapmaya çalışmak, yiyecek çıkartmak ya da birbirleriyle yeni tanışmış köpeklerin, huyunu bilmediğiniz köpeklerin top gibi aktivatör oyuncakların ortama girmesiyle kavga etme risklerine karşı oyuncak bulundurmamakta fayda var. Şimdi köpeklere eş zamanlı olarak otur komutu verip bir açalım. İkisini de açalım. Ve hareket edelim. Şimdi dikkat edin. Şimdi bu köpeklerin bir tanesi erkek, bir tanesi dişi. Border Collie erkek bir köpek. Dikkat edin nasıl tanıştıklarına. Birbirlerinin anal bölgelerini kokluyorlar. İlk önce köpeklerin tanışma modeli budur. Birbirlerinin cinsiyetlerini tayin etmek hedefli olarak ilk önce anal bölge koklaması söz konusu oldu. Ondan sonra da oyun aktive oldu. Şimdi erkek köpek idrar yaparak yine seksüel kimliğini ortaya koydu. Dişi köpek de idrarı kokladı ve diğer köpekle tanışmaya çalıştı. Aralarında bir sıkıntı olmayacağı çok bariz bir şekilde ortaya konmuş oldu. Dikkat edin, birbirleriyle oynayacakları çok belli. Evet, interaktif bir diyalog içerisine girdiler. Parkın içerisine başka bir köpek geleceği zaman esas problem o zaman başlayabilir. Çünkü kendi aralarında birbirlerini tanıdıkları için bir sürü oluştururlar. Üçüncü ya da dördüncü köpek sürünün içerisine dahil olacağı zaman alışık olan köpekler bir anda diğer köpeğin üstüne gidebilirler ve diğer köpekte defansif algı şekillendirebilir. O yüzden diğer köpeğin içeriye girişinde de hayvan sahibinin panik olmaması, rahat hareketlerle kayışı çözüp üçüncü köpeği grubun içerisine sokması gerekiyor. Şimdi üçüncü köpeği alalım ve mümkün olduğunca diğer köpeklerin burada olması. Archie, Kira. Diğer köpek girdi. Hemen kayışını açacağız. Diğer köpeğin hızlı hareketlerle. Okey. Diğer köpek de grubun içerisine girdi. Evet. Tanışıyorlar şu anda köpekler birbirleriyle.
Evet, diğer köpek de grubun içerisine kabul edildi. Dikkat ettiyseniz biraz daha hektik davranıyor, biraz daha baskın geliyor diğerleri. Ama vücut dillerine baktığımız zaman tehditkar bir vücut dili yok. Dolayısıyla birbirleriyle ilgileniyorlar. Anlaştılar. Evet, şimdi grubun içerisine dördüncü bir köpeği sokacağız. Diğer köpeğimiz gelsin. Kapıdan girdikten sonra onu da hemen serbest bırakıyoruz. Evet, bu tarafta diğer köpekleri görelim. Evet. Dikkat edin, bu dişi diğer dişiyi birazcık domine etmeye çalışıyor. Diğer dişinin vücut diline baktığınızda da göz göze gelmemeye çalışıyor. Şimdi dikkat ettiyseniz şu anda köpekler hem birbirleriyle interaktif diyalog içerisindeler hem de çevre iletişimleri var. Çok önemli olan nokta köpeğini serbest bırakanların stabil kalmaması, hareketli olması. Çünkü stabil kaldığınız zaman gerginliği yükseltebilirsiniz dar alan içerisinde. Hareketli olduğunuzda köpekler de daha az gergin olacaktır. Tabii köpek parklarında köpekler hızlı koşan canlılar. Kişilerin, yürüyüş yapan insanların veyahut da köpeklerin sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle gevşek diz hareketlerinde olması gerekiyor. Çarpmalar ve sakatlanmalar yaşanabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ve dediğim gibi kesinlikle yiyecek paylaşımı, mama vermeye çalışmak, ödüllendirmek grup içerisinde çok mantıklı değil. Bir anda sürü dinamiklerini değiştirebilir ve kavgaların tetiklenmesi, oyuncakların ortaya çıkartılmasına bağlı paylaşım mentalitesinin ortaya çıkması ve kavgaların tetiklenmesi şekillenebilir. O yüzden bu tip davranışlardan uzak duracağız.